Tata Steel turnuvasının 9. turuyla karşınızdayım. Beyazlarda Jordan Van Forest, siyahlarda ise Vincent Keymer. Hazırsanız oyuna başlayalım. At F3, reti açılışı, D5, D4, at F6, fil F4, London açılışı, E3 sürmeden önce fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor, E6, D5'i desteklerken filin çaprazını açıyor, E3, D4'ü desteklerken filin çaprazını açtı, fil D6, rakip fili H2 B8 çaprazında karşılıyor, fil D3, roka hazırladı, fil alır F4, iyi filinden vazgeçti fakat rakibinin piyon yapısını bozuyor, E alır F4, değişimler sonunda Van Forest'ın F dikeyinde duble piyonlar oluştu ve E5 kontrolü arttı, vezir D6, ver F4'ü, aynı zamanda vezir B4 şah çekerek B2'yi almak istiyor, vezir D2, F4'ü korurken rakibinin vezir B4 ile çatal atmasını engelledi. B6, E6 piyonu C8'deki fili kısıtlıyordu. B7 ve A6 karelerinde fili için yer açıyor. At C3, kısa rok, uzun rok opsiyonlarını elinde bulunduruyor. C5, merkez D4 piyonuna hücum ediyor. H4, şah kanadından atak başlatıyor. C alır D4 yapılırsa at B5, veziri ister. Vezir kaçtıktan sonra at B alır D4 ile at merkez D4 karesine yerleşir ve buradan sökülmesi kolay olmaz. At C6, D4'e olan baskısını artırıyor. H5, şah kanadından ilerliyor. Burada D4 piyonu düşüyormuş gibi dursa da C alır D4 yapılırsa at B5, veziri ister. Devamında D4'teki piyonu alırdı. Fil B7, fili uzun çapraza yerleştiriyor. Kısa rok atılırsa şah kanadı saldırısı hızlı gelecek. Belki uzun rok atmayı düşünebilir. H6, G7'ye saldırıyor. H dikeyini açarak kalesini aktifleştirmek istiyor. G alır H6 yapılırsa Van Forest'ın kalesi H dikeyinden aktifleşecek. G6, H dikeyinin açılmasını engelliyor. Yine de H6'ya kadar ilerleyen piyon Van Forest'a şah kanadında geniş bir alan veriyor. Fil B5, at açması aldı. C4, filin geri dönüş yolunu kapatıyor. A6 B5 ile vezir kanadından atak oluşturabilir. At E5, açmazdaki C6 atına olan baskıyı artırdı. Uzun rok atılırsa at alır F7, sülale çatalı var. Bu konumda Keymer'in kısa rok ile devam etmesi gerekiyordu. Devamında Van Forest G4 ile şah kanadından saldırısına devam ederken Keymer de vezir kanadından atak oluşturabilirdi. At G8, F piyonunun önünü açtı. F6 ile E5 atını kovmak istiyor. Uzun rok şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. F6 atı E5 karesinden kovuyor. Van Forest'tan mükemmel bir at fedası geliyor. At alır C4, çift ünlem. Bu at alınmazsa Van Forest dümdüz bir piyon önde kalır ve gelişimini tamamlamışken Keymer'in gelişim problemleri devam etmektedir. D alır C4. Keymer'in şahı merkezde. Fırsat bulursa rok atacak. Materyal olarak üstün. D5. Merkezdeki şaha ulaşmak için dikeyleri açmak istiyor ve açmazdaki C6 atına saldırıyor. Almak dışında bir seçenek olamaz. E alır D5. E dikeyi açılıyor. Bu konumda kale H1 de üstünlük veriyor ama en etkilisi vezir E3. Şah çekerek D1 kalesinin dikeyini açıyor. Vezir E7 yapılırsa materyal önde vezirleri değişmek ister. Vezir H3 üstünlüğü koruyan tek hamle rakibinin uzun rok atmasını engeller. Şah F8 vezirin açması alınmasını engeller. Van Forest at alır D5 ile ya da kale H1 ile saldırısına devam ederdi. Nerede kalmıştık? Vezir E3, Şah F8, kale alır D5, veziri isteyerek D5'e alıyor. Vezir E7, gel vezirleri değişelim. Vezir D2, vezir takasından kaçınıyor. Kale D7 ile çatal atmak istiyor.
Kale aşağıya bir temposunu da elinde tutuyor. At E5. Keymer atı geri vererek kaliteyi almak istiyor. F alır E5. Fil alır D5. At alır D5. Veziri isteyerek geliyor. Materyal dengesine baktığımızda Keymer kalite önde. Fakat gelişim problemleri devam ediyor. Vezir C5. Ver atı. Ver fili. At F4. Çift ünlem. Fili bıraktı. Fil alınırsa vezir alır B5. Vezir D6. At E7 kapatılırsa vezir alır F6. Şah G8 yapılırsa vezir G7 mat var. Şah E8 yapılırsa vezir alır H8. Devamında Van Forest A8'deki kaleyi de alırdı. Şah E8'e giderse kale E1, E alır F6 ile kaleyi de saldırıya dahil etmek ister. F5 ile E dikeyinin açılmasını engellerse at E6, at C7 ya da at G7, devamında E6 ile Van Forest'ın kazanca giden bir saldırısı var. Vezir D6 hamlesine geri dönelim. Şah F7'ye giderse E6, Şah E8 zorunlu, at D5, at C7 mat ister, kale C8, at C7, kale alır C7, vezir alır C7 devamında Van Forest'ın kazanca giden bir saldırısı olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At F4, C3, vezire saldırıyor. Vezir D7, at E6 ile mat etmek istedi. C alır B2 yapılırsa Van Forest Şah B1 ile devam edecek. B2'ye gelen piyon şahı bir kalkan gibi koruyacak. Vezir E7, gel vezirleri değişelim. Vezir D5, ver kaleyi, kale E8, fil alır E8, kaliteyi alıyor. Vezir alır E8 yapılırsa at E6, şah F7 devamında at C7 açarak şah çeker ve veziri kazanırdı. F alır E5, fili almak zorunda olmadığını düşünüyor. F6 karesinde atı için yer açtı. Fil ve at istek altında birini alırım diyor. Van Forest fil alır G6 oynuyor ve Keymer oyunu terk ediyor. H alır G6 yapılırsa at alır G6, şah vezir çatalı var. E alır F4 ile at alınırsa vezir A8 şah çeker. Şahın hareket edebileceği bir yer yok. Keymer vezir D8 ya da vezir E8 kapattığında Van Forest veziri alarak mat ederdi. Vezir A8, at E6 istekleri var. Keymer'in veziri F7'nin savunmasına bağlı 7. yatayda gidebileceği tek kare C7 karesi, ona da at E6 şah vezir çatalı var. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.